Bugün muhtemelen son gecem. Demiştim son videoda ama düşündüğüm gibi olmadı. Gitmeden bu güzel doğanın drone kayıtlarını almak istedim. Kamp yaptığım bu bölge yüksek irtifa 2500 metre. Drone çekimleri için bu yükseklik biraz riskli. Ayrıca dağlar GPS sinyallerini etkiliyor. Biraz buradan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi çok suların aktığı bir yer. Önceki videoda bu bölgedeki köylülerin evlerine giderken dönüşte bataklığa saplandım ve zor kurtuldum. Sizin için buradaki gölü ve şelaleyi de drone'la çekmek istiyordum. Ama ne yazık ki drone düştüğü için bunu yapamadım. Drone'un düşmesine gelirsek şu an son görüntüler düşmeden önce. Gördüğünüz gibi dağa yaklaşıyorum. Daha yakın çekim yaparken biraz ileride muhtemelen GPS sinyallerini kaybettiği için drone sürüklenip dağa çarpıyor. Sıcak içecekler içip düşüncelere dalıyorum. Burada leopar, bengal kaplanı, kobra ve piton gibi şirin canlılar yaşıyor. Drone yerleşim yerinden uzak bir bölgeye düştü. Sık bir orman içinde yükseğe tırmanmak gerekiyor. Motivasyon için kamp ateşinde kalp şeklinde kek yapıyorum. Drone'u bulmak için yanımda bir arkadaşla yola çıktık. Orman içerisinden yürüyoruz ve tepeye doğru bir kanyona doğru tırmanıyoruz. Etraf çok yoğun yeşillik, yürümesi zor. Daha sonra ilerleyen zamanlarda tekrar çekip size göstereceğim yolumuzu. Okay. Drone'u bulmak için bayağı yükseğe çıktık. Aşağıda gözüken düzlük alandan buraya kadar yürüdük. Etrafı göstereyim size. Drone'un düşmeden önce paylaştığı konuma çok yaklaştık. Ve bu yoldan yürümeye devam edeceğiz yukarı doğru. Ve şu an videoya çıkmak istemeyen yanımdaki arkadaşım Jonathan sağ olsun benden biraz daha önce tepeye tırmandı ve drone'u buldu. Önce pili buldu. Bakın pilin görüyor musunuz şu kenarında bir ezilme var. Pil ilk çarpmada çıkmış. 50 metre ilerisinde de drone'u bulduk. Gayet sağlam. Drone'da neredeyse hiçbir sıkıntı yok. Şu an çalıştırmadım ama aşağıya uzun bir yolumuz var ve gün batmak üzere. Yukarı çıkmamız da zaman aldı ve biraz geç çıktık. Buralara kadar çıktığımıza değdi. Hem manzarayı gördüm. Çok mutluyum. O kadar güzel ki. Dışı yosunla kaplanmış ama sanki parça parça bir sürü daldan oluşuyor. Drone'u bulduktan sonra şimdi bir dere yatağıyla karşılaştık. Kuru bir dere yatağı gibi. Buradan aşağıya doğru kestirme bir yoldan inmeye çalışıyoruz. Dönüş yolundayım. Burada bir bank buldum ve oturdum, dinleniyorum. Bugün çok güzel, güneşli bir gün. Artık buraya veda vakti geldi. Yaklaşık bir aydır burada kamp yapıyorum. Çok özleyeceğim bir yer. Gerçekten doğası çok güzel bir yer. Tırmanış yapıp dağda drone'u bulduktan sonra dönme vakti geldi diye düşündüm. Buranın en güzel yanlarından birisi de bu göl. Ya pickle. Pickle. Oh, thank you. Burada bizim ayrana benzer lassi ya da mahi dedikleri yoğurt karışık su var. Şu an patates ve bolca, bayağı bol. Pilav. Evet, tuzumuz da var. Here chilli. Oh, acı biber. Here water. Su. You water. Biraz daha su herhalde. Evet, güzel de bir mutfağı var şirin. Buna vereceğim fiyat 150
Nepal rupisi. Son kaldığım guest house'a uğradım. Aşağı inmek için araç yok. Yürümeye başlayalım. Değişik bir teknikle dereden geçiş yolu yapmışlar. Gördüğünüz gibi bir sürü su akıyor. Buradan da su geliyor. Ama yol kupkuru. Taşların arasından su alta doğru iniyor. Ve aşağıdan akıyor. Okay, brother. Otostop çektiğim araç buraya kadar getirdi beni. Namaste. Şanslıyım, bir otostop daha yaptım. Kamyonetin arkasında iniyorum. Sanırım yolculuk tahminimden kısa geçecek. Hava kararmadan merkezi bir yere inersem güzel olacak. Buraya gelirken bu dere güldür güldür akıyordu ve yol daha bozuktu. Bu dereyi çok zor bir şekilde geçtik. Gelirken de bu küçük köy yerinde durmuştuk. Bakkal vesaire küçük dükkanlar var. Herhalde burada bir çay içip ondan sonra devam edecekler. Son otostopumdan sonra
Beni bu ufak köy yerinde bıraktılar. My name is Enis. What is your name? What is your name? My name is Nilde. Nilde? Oh, nice to meet you, Where are Nilde. you from? I'm from Turkey. Turkey. Bye bye, namaste. Bir tane manav buldum. Tanesi 10 rupiden muz aldım kendime. Burası canlı bir sokak. Genelde kumaş ürünler satıyorlar. Küçük marketler var. Etrafta çok fazla daha ufak yerleşim yerleri olduğundan sanırım buraya kıyafet, yiyecek bir şeyler almaya geliyorlar. Burası ana yola yakın bir köy. Sanırım bu yolun sonunda ana yola doğru çıkacağız. Tekrar haritadan kontrol edeceğim. Köy yerinde bir çocukla konuştum. Tam böyle köy meydanı gibi bir yer var. Biraz yüksekte. Dedi ki buraya çadırını kurabilirsin dedi. Çok da İngilizce konuşan birini bulmak zor oluyor. Gençlerden ama konuşanlar var. Böyle düz, geniş bir alan. Birazdan çadırımı kurup burada kendime güzel bir yer yapacağım. Evet, hızlıca çadırı kurdum. Uzanıp istirahat etmeyi düşünüyorum.